diyet ürünleri, bunlar tamamen bir pazarlama stratejisi. Siz eğer sağlıklı ürün diye, işte şekeri yok, yağ yok diye insanlara bir mal pazarlarsanız, şekerden fakir diye satılan ürün aslına baktığın zaman tamamen sağlığa zararlı bir şey mi acaba diye bir araştırmakta fayda var. Hocam bu tür barlardan ya da bu tür diyet yemekleri yerine ne önerirsiniz diye soruyorsan, zeytinyağını tahtını hiç kimse ele geçiremez. Zeytinyağını kesmemelisiniz. Hayvansal gıdalarla aldığımız yağlardan, etlerden aldığımız ne var? Trimetilaminoksit, işte bu damarları tıkıyor. Aslına baktığın zaman hayvansal gıdalar evet kolesterol seviyesini yükseltiyor ama damarı tıkayan o değil. Damarı tıkayan TMAO, trimetilaminoksit. Maalesef sonraki dönemde bağırsak kanseri, mide kanseri, yemek borusu kanseri yapar. Soğuk su hasta etmez. Bu yanlış bir bilgi. Yaz geldi, herkes zayıflamak istiyor, fit olmak istiyor. Sıcaklarda tabii ki kilolar insanı da yoruyor açıkçası. Aslında yaz kış tabii ki olmalı ama sağlıklı atıştırmalıklar çok tüketilmeye başlandı. Diyet adı altında satılan ürünler. Çok fazla rağbet var artık. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? İnsanlar tüketmeli mi? Şimdi sağlıklı ürün, diyet ürünleri, bunlar tamamen bir pazarlama stratejisi. Siz eğer sağlıklı ürün diye, işte şekeri yok, yağ yok diye insanlara bir mal pazarlarsanız, içerik önemli. İçinde neler var? Mesela acaba içinde glikoz şurubu ya da mısır şurubu var mı? Şeker yok dediniz ama bunlar var mı? Palm yağı var mı? Trans yağ var mı? Gizli tuz var mı? Ya da özel tatlandırıcılar var mı? Ya da siz bunun içerisine ne tür katkı maddeleri koydunuz? Ya da işte hurma püresi, hurmanın konsantresi mesela diye baktığın zaman şekerden fakir diye satılan ürün aslına baktığın zaman tamamen sağlığa zararlı bir şey mi acaba diye bir araştırmakta fayda var. Şimdi doğal olan her şey doğru değildir. Sen eğer uygun miktarda protein koyduysan içine sıkıntı yok. 3-5 gram lifli gıda varsa içinde sıkıntı yok. Antioksidanlar varsa içinde sıkıntı yok. Şeker neredeyse sıfırsa sıkıntı yok. Yağ olabilir ama sağlıklı yağ varsa işte neler bunlar? Bir miktar zeytinyağı, bir miktar omega 3, bir miktar avokado yağı gibi yağlar varsa sıkıntı yok. Peki ben diyet yerine, hocam bu tür barlardan ya da bu tür diyet yemekleri yerine ne önerirsiniz diye soruyorsan, bir avuç çiğ kuru yemiş, bol antioksidanlardan zengin birkaç meyve, özellikle lifli gıdalar, kefir, bir tane elma, belki bir güzel fıstık ezmesi, şekersiz yapılan, bunları ben daha fazla öneriyorum. Peki hocam, daha önce tuzun çok zararlı olduğunu söylemiştiniz. Bunun sıfıra indirilmesi çok büyük risk diye. Peki çok yağ olan vücudunda insanların yağı kesmeleri yanlış mı sizce? Kesinlikle yanlış. Vücudun 2 tane enerji kaynağı var. Biri şeker, biri yağ. Yağda da sağlıklı yağlar çok önemli. Burada yağ deyince insanlar genelleme yapmasınlar. Bitkisel ama rafine yağlardan bahsetmiyorum. Ya da margarinlerden bahsetmiyorum. Ya da palm yağından bahsetmiyorum. Zeytinyağını tahtını hiç kimse ele geçiremez. Zeytinyağını kesmemelisiniz. Bunun yanına bir miktar da tereyağını koyduk artık. Zeytinyağı, tereyağı dışında en sağlıklı yağ omega 3. Ya omega 3'ü de sen yediğin gıdalarla zaten alırsın. İşte balıktan alırsın, semizotundan alırsın. Yediğin kuru yemişten, bademden, cevizden alırsın. Peki hocam, biliyorsunuz hayvansal yağları da öneren doktorlar var. Sizce çok mu zararlı ya da hiç mi olmamalı, biraz olmalı mı? Ne diyorsunuz?
Hayvansal yağlardan kasıt, ben en çok tereyağını kastediyorum ama kuyruk yağı ya da diğer yağlar. Yani hiç olmasın demiyorum ama kararında olmalı. Sonuçta fazlası her zaman zararlı onları. Kolesterolü etki ediyor mu gerçekten? Kolesterolün yükselmesine etki ediyor ama bizim, biliyorsun, daha önce de anlattım, damarları tıkayan kolesterol hayvansal gıdalardan aldığımız kolesterol değil. Bu karaciğerde yapılan küçük moleküllü, yani karbonhidratlar, bolca karbonhidratla besleniyorsun ve karaciğer bunu parçalıyor ve açığa LDL çıkıyor. LDL gelip bunu tıkıyor. Peki hayvansal gıdalarla aldığımız yağlardan, etlerden aldığımız ne var? Trimetilaminoksit. İşte bu damarları tıkıyor. Aslına baktığın zaman hayvansal gıdalar evet kolesterol seviyesini yükseltiyor ama damarı tıkayan o değil. Damarı tıkayan TMAO, trimetilaminoksit. Şimdi bir kere bağırsaklarımızda mikrobiyat denen kötü bakteriler var, düşman bakteriler var. Bunların besin kaynağı et, işte kuyruk yağları, trans yağlar, karbonhidratlar, bütün sağlıksız ürünler. Bu bakteriler trimetilaminoksit salgılar ve bu salgı maalesef gelir damarı tıkar. Maalesef sonraki dönemde bağırsak kanseri, mide kanseri, yemek borusu kanseri yapar. Aslında bir nevi atık diyebiliriz bunlara, Tabii değil ki, mi? Atıkların tabii ki. birikimi. Tabii ki. Evet. Peki hocam, son olarak şunu sormak istiyorum. Evet, yine sıcaklardan dem vurduk. Soğuk su tüketimi arttı. Kimi insan diyor ki ben yaz kış soğuk su tüketiyorum. Bana hiçbir şey olmuyor. Kimisi de diyor ki işte hemen boğazım ağrıyor, faranjit oluyorum, işte daha ılık tüketmeye çalışıyorum falan. Bunun bir normali var mıdır? Ya da hep soğuk su için der misiniz? Şimdi ben Amerika'ya gittiğim bir dönemde özellikle ameliyattan çıkan insanlara buzlu su getirdiler. Tuhafıma gitti. Çünkü Türkiye'de benim bildiğim bademcik ameliyatı olan ya da o tür hastalara kanamayı durdursun ya da boğazda soğukluk yapsın diye veriliyordu sadece. Orada her hastaya verildiğini görünce ilk başta çok şaşırmıştım. Aslında soğuk su içmek, aşırı hassasiyetin yoksa, boğaz hassasiyetin yoksa, migrenin yoksa ya da ilave bir gastritin ya da ülserin yoksa, çünkü soğuk suyu birden içmek aritmi de yapabilir. İşte kalp yetmezliğin yoksa soğuk suyu ölçülü içmenin hiçbir zararı yok. Yani insanlar soğuk suyu güvenle tüketebilir. Biz küçüklükten itibaren çocuklarımıza dahi, mesela restorana gidiyorum, normal su getiriyorlar. Hayır diyorum, soğuk su istiyor. Ama efendim benim çocuğum da soğuk su içebilir diyorum. Niye? Boğazlarında sorun yok. Boğaz hassasiyeti yok. Soğuk su hasta etmez. Bu yanlış bir bilgi. Aksine çok sıcak ya da sıcak olanlar hasta eder diye biliyoruz. Doğru mu? Tabii ki. Çok sıcak tüketmemek gerekiyor. Peki, çok teşekkür ederiz hocam verdiğiniz değerli bilgiler için.